Merhaba, Lotus Taya kanalına hoş geldiniz. Bu videoda minyatür boyamaya başlamak isteyenler için temel teknikleri daha önce boyadığım figürler üzerinden anlatacağım. Yepyeni bir figür boyamak yerine World of Warcraft'tan büyücüler, Deep Rock Galactic'teki madenciler ve Warhammer'daki zırhlı karakterler üzerinden konuşacağız. Yani bu hem bir eğitim videosu hem de geçmiş projelerime birlikte dönüp bakacağımız keyifli bir içerik olacak. Hazırsan fırçana başlıyoruz. Zamanla neyin işe yaradığını, neyin sadece yer kapladığını keşfettim. O yüzden şimdi gerçekten işime yarayan malzemelerle çalışıyorum. Kısaca neler kullandığıma bakalım. İki tip fırçayla çalışıyorum. İnce uçlu fırçalar detaylar için, dry brush içinse kılları hafif dağılmış, yıpranmış bir fırça kullanıyorum. Dry brush yaparken dokuları vurgulamak için vazgeçilmez. Boyalarda Stedel, Vallejo, Army Painter Speed Paint ve Vallejo Express Color kullanıyorum. Özellikle son zamanlarda kontrast işler için Speed Paint ve Express Color çok pratik. Mesela Scout'un sırt çantasında Speed Paint, pantolonda ise mavi Express Color kullandım. Gölge ve ışık tek katlı oturuyor, çok zaman kazandırıyor. Astar olarak genelde siyah ya da panzer gri tercih ediyorum. Daha sonra zenitay uygulayacaksam üstten gri ya da beyazla geçiş yapıyorum. Boyamayı bitirdikten sonra genelde saten vernik kullanıyorum. Detayları koruyor ama aşırı parlatmadan hafif bir canlılık veriyor. Bazı özel figürlerde mesela Nemesis figürlerinde daha yapışkan ve tehditkar görünmesi için parlak vernik tercih ettiğimde oluyor. Boyamaya başlamadan önce en önemli yapı taşı astar. Bu adımı atlamak figürü çıplak duvara boya sürmek gibi oluyor. Astar hem boyanın yüzeye tutunmasını sağlar hem de sonraki katmanlara yön verir. Ben genellikle iki astar rengi kullanıyorum. Siyah ve panzer gri. Siyah astar özellikle karanlık atmosferli figürlerde çok işime yarıyor. Çünkü gölgeleri doğrudan tanımlamış oluyor. Panzer gri ise siyah kadar baskın değil. Daha yumuşak geçişler yapmamı sağlıyor. Ve özellikle ışık gölge dengesini kontrol etmek istediğim figürlerde ideal oluyor. Bazı projelerde özellikle hacim vurgusu istediğimde zenitay astarlama yapıyorum. Bu teknikte önce tüm figürü simsiyah astarlıyorum. Sonra figürü elime alıp yaklaşık 45-60 derecelik bir açıyla üstten beyaz ya da açık gri boya püskürtüyorum. Bunu spreyle ya da airbrush ile yapabilirsin. Ben genellikle airbrush tercih ediyorum. Çünkü daha yumuşak geçiş veriyor. Elinizde airbrush yoksa beyaz astarı kuru fırçayla yukarıdan geçmekte işe yarar. Zenitay uygulamanın amacı figürün doğal ışık alan bölgelerini önceden belirlemek. Bu sayede daha sonra uyguladığım renkler ışıkta nasıl davranması gerektiğini bilerek oturuyor. Özellikle Speed Paint ya da Express Color gibi şeffaf yapılı boyalarla çalışırken zenitay astar altından ışık parlar gibi. Scout figürümde bunu kullandığımda sadece bir kat renkle hacimi oluşmuştu bile. Astarımız hazırsa artık figürün temel renklerine geçebiliriz. Bu aşamada önemli olan figürün büyük bölümlerini tanımlamak ama aynı zamanda sabırlı olmak. Yani burası hızlıca boya geçelim değil, her alanın kişiliğini belirlediğimiz kısım. Boyayı genellikle palet üzerinde bir damla su ile inceltiyorum. Kıvamı ne çok yoğun ne de sulu olmalı. İlk katta figürün zemini hala biraz görünüyorsa sorun değil. Bu aslında katma oluşturmanın doğal bir sonucu. İki ince kat bir kalın kattan her zaman daha iyi. Çünkü kalın boya detayları boğar. İnce katlar ise figürü nefes alır şekilde bırakır. Renk seçerken figürün temasına göre karar veriyorum. Örneğin büyülü ve soğuk karakterlerde daha mavi ve mor tonları, daha savaşçı ve agresif figürlerde ise toprak tonları, kırmızımsı kahveler tercih ediyorum. Ama bu kişisel stil meselesi. Warhammer figüründe pelerin için Imperial Blue seçtim. Çünkü klasik renklerdense karaktere daha soylu ve soğuk bir hava kattı. Zırh için ise daha nötr metalik tonlarla çalıştım. Böylece pelerin daha çok öne çıktı. Temel renkleri geçerken genellikle orta boy bir fırça kullanıyorum. Ancak kenarlara yaklaşırken ince uçlu fırçaya geçmek sonradan taşmanı düzeltmek zorunda kalmaman için hayat kurtarır. Her rengi uygularken alanı tanımla. Bu kısım kumaş mı, deri mi, metal mi? Böylece ileride kullanacağın boş ve highlight tonları da kafanda şekillenmiş olur. Ana renkleri yerleştirdikten sonra figüre derinlik katmak için gölgeleme yapıyorum. En klasik yöntem boş kullanmak. Benim favorilerim arasında Null Oil ve Agrax Earthshade var. Bu boyalar girintilere dolarak gölgeleri otomatik olarak oluşturuyor.
Özellikle kıyafet kıvrımları, zırh araları ya da göz çukurları gibi detaylı alanlarda inanılmaz etkili. Boş uygularken figürün en karanlıkta kalacak bölgelerine yönlendirmeye dikkat ediyorum. Çünkü amaç formu vurgulamak, her şeyi kirletmek değil. Son zamanlarda Army Painter Speed Paint ürünleriyle de bu gölgeleme etkisini çok daha hızlı şekilde elde ediyorum. Speed Paint tek katta hem temel rengi veriyor hem de doğal bir gölge bırakıyor. Özellikle küçük alanlarda çok işe yarıyor. Örneğin Deep Rock Galactic Scout figürünün sırt çantasını sadece Speed Paint ile boyadım ve ayrıca wash yapmama gerek kalmadı. Pigmentin girintileri akışı çok başarılı. Kontrastlı bir görünüm elde etmek için gayet yeterli. Eğer pratik bir çözüm arıyorsan Speed Paint kesinlikle denemeye değer. Şimdi geldik figürün ışıkla buluştuğu kısma, Highlight ve Dry Brush. Bu teknikler figürü hacimlendirmek, dokuları vurgulamak ve derinlik hissini arttırmak için kullanılır. Highlight yani kenar aydınlatma yaparken genellikle figürün ışık alan bölgelerine açık tonlar uygularım. Bu pelerin kenarı, omuz üstü, saç tepesi, burun üstü gibi çıkıntılı alanlar olabilir. Fırçayı dik değil hafif açılı tutarak genelde çok az miktarda boya ile çalışırım. Pigmentin yoğun olmaması önemli. Burada kontrollü, ince çizgilerle ilerlerim. Genellikle base rengin biraz açılmış tonuyla başlarım. Örneğin koyu mavi bir yüzeyde önce açık mavi ile soft highlight yapar, sonra white gray ile en uç noktalara nokta vuruşlar geçerim. Buna Edge Highlight Layering deniyor. Çok parlak yerlerde ufak noktasal vuruşlar da yeterli olabiliyor. Dry Brush özellikle dokulu yüzeylerde mükemmel çalışan bir teknik. Taş, saç, tırtıklı zırh yüzeyi ya da kemik gibi detaylarda çok işe yarıyor. Önce fırçaya az miktarda boya alıyorum, sonra neredeyse tamamen bir havlu kağıdı bırakıyorum. Fırça neredeyse kuru hale geldiğinde yüzeyin üzerinden hızlı ama hafif baskıyla geçiyorum. Boyanın sadece çıkıntılara tutunması gerekiyor. Bu sayede derinlik korunurken detaylar öne çıkıyor. Örneğin Warhammer figüründeki zırh ve üzerindeki metalik dry brush geçtiğinde dokular neredeyse ışıkla titreşiyormuş gibi oldu. Ama dikkat, fazla boya varsa dry brush sürülmüş gibi görünür. Fırçan çok kuru olacak. Gerekirse 2 tur geç ama ince çalış. Şimdi geldik figürün en karakteristik kısmına, detaylar. Kemer tokası, bir göz parıltısı, silahın kabzasındaki minik desen. Bu alanlar figürü gerçek anlamda hayata geçiriyor. Ben bu tür alanlarda sadece ince uçlu fırçalar kullanmıyorum. Bazen fırçanın tam ucunu değil yan tarafını kullanarak çok daha yumuşak geçişler veriyorum. Özellikle yuvarlak yüzeylerde fırçayı hafif yatırarak pigmente oturtmak daha kolay ve kontrollü bir sonuç veriyor. Eğer boya fazlaysa önce havlu peçeteye dokunduruyorum, sonra yüzeye değdiriyorum. Bu teknikte hem kontrol bende kalıyor hem de katman katman renk inşa edebiliyorum. Bazı alanlarda minik nokta darbeleriyle ışık yansımaları, bazı yerlerde de yan çektirme ile kenar belirginleştirmesi yapıyorum. Örneğin bir toka ya da düğme. Sadece tek bir ışık noktası yeterli. Ama bir silahın kenarını belirginleştirmek için fırçayı neredeyse yatay alıp ince bir çizgi geçmek çok daha etkili. İlk başladığımda bu kısımlar beni en çok zorlayan yerlerdi. Ama sonra fark ettim ki acele etmeyince, fırçayı tanıyınca ve biraz da fırçanın yapısını avantaja çevirince detay çalışmak resmen meditasyon gibi oluyor. Tüm detaylar bitti, figür göz alıcı hale geldi ama işimiz hala bitmedi. Çünkü vernik hem görünümü tamamlar hem de emeğini korur. Minyatür boyamada genel olarak 3 tip vernik kullanılır. Mat, parlak ve saten. Mat vernik yüzeyi tamamen donuklaştırır. Genelde gerçekçi, loş tonlar istenen figürlerde kullanılır. Parlak vernik ise özellikle zırhlar, sıvı detaylar veya ıslak, sümüksü yüzeyler için ideal. Mesela ben Nemesis figürlerinde parlak vernik kullandım. Çünkü o yapışkan, canlı ve tehditkar hissi tam olarak bu vernikte ortaya çıktı. Benim kendi figür stilimde ise çoğunlukla saten vernik kullanıyorum. Çünkü hem detayları net gösteriyor hem de aşırı parlamadan yüzeye hafif bir derinlik katıyor. Özellikle video çekerken ışığı çok dengeli yansıttığı için saten benim favorim. Verniği genellikle sprey formunda uyguluyorum. Hava çok nemliyse ya da acelem varsa fırçada kullandığım oluyor. Tek kat genellikle yeterli oluyor ama sık temas görecek yüzeylerde ikinci bir kat koruma mantıklı. Ve işte böyle. Bu videoda yeni bir şey boyamadan geçmiş projelerim üzerinden temel teknikleri paylaştım. Umarım senin için ilham verici olmuştur.
Yorumlara boyamak istediğin karakterleri, merak ettiğin teknikleri ya da hangi projenin sahnesi dikkatini çektiyse onu yazabilirsin. Bir sonraki videoda sadece figürü değil, figürün ayak bastığı yeri boyayacağız. Yani base çalışmaları ve diorama detayları hakkında konuşacağız. Karlı zeminlerden saçlı geçitlere, sihirli portalların kenarındaki topraklara kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Fırçanı al, ilk gölgende buluşalım.